Ben Ahmet Türkkanlı, 1962 Manisa Salihli doğumluyum. Manisa'da liseye kadar okudum. Liseden sonrasında bir yurt dışı gitmem gerekti. Yurt dışında 7-8 sene kaldıktan sonra, ailemin yanında kaldıktan sonra tekrardan Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Sonra iş hayatına başladık. Onun haricinde İzmir'de mobilya sektöründe bulundum. Sonradan geri artık kendimize belli bir yolunu çizdik. Bugünlere kadar geldik. İş hayatımda da yine çalışırken mobilya sektöründe amatörceme yine çalışmalarım olmuştu. Haliyle mobilyanın telaşını yuttuktan sonra insanın içerisine bazen sinebiliyor böyle güzel bir ahşap çalışmaları. Ben ilk çalışmamı Bodrum tatilimde tesadüfen bir mekanın önünden geçerken görmüştüm su kabağı çalışmalarını. Bu arada bunun isminde su kabağı işleme sanatı diye geçiyor ismi. Yetkililerden kurs verip vermediklerini öğrenmek istedim. Vermediklerini söylediler. Ben kendim de internet, gerçi bizim yaşımıza göre değil ama yani yine de internetten araştırma yaptım. Videolarını seyrettim. Sonra Urfa'da bir arkadaşımızla tanıştım. Ondan gerekli olan iyi bir usta, su kabak ustasıydı. Ondan gerekli bilgileri aldıktan sonra artık amatörceme işlemeye başladım. Yani bir 15 günlük eğitim bana yeterli geldi bu işle ilgili. Hobi amaçlı başlamıştım dediğim gibi. Bayağı çevre etkinliğim oldu. Yani ilk amatörceme başladıktan sonra yaptıklarımı eş dost çevreme yapmaya başladım. Sadece maliyetine bazen dışarıdaki arkadaş çevreme kendim geliştirme amacıyla yapmaya başladım. Daha sonra İstanbul üzerinden yaptığım reklamlar oldu ve yurt dışında yine müşteriler edinmeye başladım. Böylelikle ilk adımı atmış olduk. İlk yaptığım mesela sanırım Deniz Yıldızı'ydı. Deniz Yıldızı çalışması benim gözümde biraz daha basit geldi. O çalışmayı yapmıştım. O çalışmamı da hatırladığım kadarıyla Güney Amerika'ya göndermiştim. Oradan bir toptancı edindim. O toptancının aracılığıyla oradaki AVM'lerde ürünlerim satışa başladı. Hediyelik eşya standlarında yerini aldı. Hatta ilk gönderdikleri videoda benim standımın çevresindeki müşterileri ben gördükçe daha fazlasıyla gurur duymaya başladım. Yani öyle bir anısı var ki bir keresinde mesela videosuyla bana gönderdiği esnada benim Allah Muhammed yazılı, Arapça yazılı figürlü, Kabe görselli figürlü çalışmalarım dahi oraya göndermiştik. Oradaki çalışan, iş anlaştığım arkadaş olsun dedi. Otantik bir eser olur. Bunları da biz isteyelim sizden dediler. Benim çalışmalarımı da beğendiler. Gerçekten orada tutuldu. Sonra 3-5 tane daha yine Allah Muhammed yazılı böyle Arapça figürlü konseptler falan hazırlamıştım, yapmıştım yani daha öncesinde. Şöyle söyleyeyim, bir hobinin beni buralara getireceğini hiç tahmin etmezdim. Neden derseniz ben İzmir'in kalabalığında 40 seneye yakın yaşadım. Haliyle o ortamda iş seyahatleri, iş stresi insanı bayağı yıprattı. Emekliliğimden sonrasında tamamen ticari olaraktan bu işe gönül vermeye başladım. Sonra İzmir'de sağ olsun bir komşum, ailecek görüştüğüm bir komşum bu memleketliydi. İzmir'in Tire ilçesinden. Yani yaklaşık 50 bin nüfuslu bir ilçe merkezi olaraktan. Tarihi, otantik, güzel bir tarihi geçmiş olan bir ilçe. Bu ilçede ilk ben sadece su kabağından yine üretim devam etmek istedim. Bir atölye tarzı bir mekan düşündüm. O mekanımda aynı zamanda gelen dostlarımız magnet sormaya başladı. Farklı objeler, farklı ürünler sormaya başladılar. İster istemez müşteriye yok demektense girmek zorunda kaldım. Mesela bulunduğumuz şehirle ilgili tarihi güzelliklerinin ben fotoğraflarını çıkarttırdım. Onları magnet şekline dönüştürdük. Sonra bunların haricinde otantik bir şekilde rüzgar gülleri hazırlamaya başladım. Yine su kabağından çalışmalarımız oldu. Midye kabuğundan yine bu tarz çalışmalarımız oldu. Ve her geçen gün yeni bir ürünler katmaya başladık. Mekanımızda gördüğünüz şekilde. Sadece kendi el emeklerim değil. Bunların haricinde son 8-10 senedir de sehpaya, saate merak saldım. Epoksi çalışmalarına merak saldım. Yani insanı içinden geldikten sonra her türlü çalışmayı yapabiliyor. Yani şu anda artık mekanımızda eksik olan bir obje kaldığını da düşünmüyorum artık. Yani o derecede bayağı yoğunluk var. Bu işlerin en zor kısmı belli bir çalışmayı aşamaya getirdikten sonra mesela ben bir basit bir örnek vereyim. Şu görmüş olduğumuz ürün 5-6 günlük bir el emeği. Şimdi ben bu ürünü bitirdikten sonra herhangi bir zayiat kendi elimde işlerken gelirse insanın vicdanen bir rahatsızlık veriyor. Ben bir anımı anlatayım isterseniz. Şöyle söyleyeyim. Futbol taraftarıyla alakalıydı. Lambanın tamamı 6-7 günlük bir çalışmaydı. Masaüstü bir abajur. Müşterilerimin isimlerini yazdım. Taraftarı olduğu kulübün logosunu falan işlettiler. Onları falan çalıştık. Çalışmamı bitirdikten sonra kendine
benim sanırım ayağım takıldı galiba. Yani tekme ataraktan kendi yaptığım esere zarar verdim. Sonra çöpe atmak zorunda kaldım. Sıfırdan tekrar yeniden başladım. Bu günümü hiçbir zaman unutamıyorum. Şimdi bu sanata öğrenmek isteyen kişi nereden başlamalı diye düşünürsek, mesela öncelikle gönlünden bir gelmesi lazım. Yani çok istemesi lazım. Bunun haricinde sabretmesini bilmesi lazım. Bunun haricinde bir de, lütfen yanlış anlamayın, az çok da yeteneği olması lazım. Yani şimdi benim zamanında kurs verdiğim öğrencilerim diyeyim, bence yaşça benim yaşımdan da büyük insanlara ben zamanında kurs verdim. Hala daha mekanıma gelip giden emekli öğretmen abilerimiz, büyük ablalarımız falan var. Hakim, savcı ablamız var. Onlara da hala kurs veriyorum. Onların şimdi öncelikle kimisi basit bir çalışmayı, birkaç günlük bir çalışmayı bir hafta 10 günde ancak bitiriyor. Kimisi de mesela 7-8 gün sürer diye tahmin ettiğim bir çalışmayı 2-3 günde hemen bitiriyor. Önemli olan odaklanması, gönlünden gelmesi, çok istemesi ve biraz da yeteneğinin olması. Bugünkü aklım olsaydı bu çalışmaları yapar mıydım? Yapardım. Ama yaptığım çalışmanın yanına ben yaşım, örnek veriyorum, bir 20 yaş, 25 yaş daha genç olsaydım sehpa, zeytinden sehpa çalışmaları, epoksili çalışmaları falan çok yapmak isterdim. Mesela şu yaptığımız çalışmalar benim için çok zor bir çalışma ama benim için artık o zorlukları aşmış durumdayım. Yani tamamen dünyaya açılmak isterdim bu konuda. Bu işten geçim sağlamak zor. Onun zorluğu da şöyle. Kendinizi öncelikle tanıtmanız önemli. Tanıtabilmeniz önemli. Biraz da şansa da bağlı. Benim mesela Avrupa'da göndermediğim bir ülke kalmamıştır. Müşteri çekiyor. Benim 8-10 sene öncesinden bunu da yaşadım. Almanya'nın sanırım Frankfurt şehriydi galiba. Oradan bir müşterime ben lamba hazırlamıştım. Yaptığım çalışmanın aynısını bir Alman komşusu da istemiş görüp. Hatta beni arayıp sorduğu zaman, Ahmet Usta devam ediyor musunuz hala bu çalışmaları dediğinde. Yani şaşırdım. Tabii ki dedim, yani biz artık bu işi bırakamayız. İş bizi bırakmadığı sürece, ömrümüz el verdiği sürece devam ederiz diye söyledim. Aynı çalışmadan komşusuna da yaptırdılar. Yani buna benzer müşteri çekiyor. Önemli olan, siz kendi evinize yapar gibi bir işe saygı duyarsanız o iş mutlaka en sonunda size yeni müşteriler kazandırabiliyor. Görsellerdeki gibi otantik bir çalışmaları her zaman için değer bulur. Bu sanat gelecekte yaşayacak mı? Bu sanat gelecekte yaşar. Neden yaşar? Modern bir dünyada yaşıyoruz ama bu eskiye bir özlem de var. Bir otantik çalışmaları herkes belli bir ortamlarda görmeye alışkın. Bunları devam ettirmek için de yine ahşap konseptinin içerisine ışıklandırmalardan serpiştirdiğiniz zaman atmosfere daha da bir güzellik katar. Bu sebepten gelecekte de yaşayacağına eminim. Beni izleyen, beni takip eden kişilere bırakmak istediğim mesaj: severekten çalışsınlar. Sanki müşteriye değil de kendi evine tasarım yaparmış gibi düşünsün. Yani belli bir yaşı yok. Yani ben 45 yaşından sonra ben bu işi yapabilir miyim diye düşünen çıkmasın. Dediğim şekilde, daha önceden dediğim şekilde gönlünden geldikten sonra, biraz da sabır ve becerisi olduktan sonra isterse 70'inden sonra başlasın. Çünkü benim 70 yaşın üzerinde öğrencilerim var. Su kabağının dışında benim kendi el emeklerim merakımdan dolayı, hani daha önceden de demiştim ya, insanın istemesi gerekiyor, merak etmesi gerekiyor. Ben de kendi merakımı gidermek için sehpa çalışmalarına başladım. İşte epoksi çalışmalarım oldu. Bunun haricinde saatlerimiz, aynalarımız oldu. Bunlar da yine benim kendi el emeğim. Müşterilerim yine onlardan da tercih ediyor. İşte vazolardan yapmaya başladık. Yine ortak arkadaşımız var Selçuk'ta. Onun aracılığıyla farklı üretimlerde, onun atölyesindeki takımları da kullanaraktan farklı üretimlerde ortaya çıkarıyorum. Bunların dışında mesela bana çok soruyorlar mekanın ismi nereden geliyor diye. Benim mekanın ismi Penguen Sanat Atölyesi. Bazen insanlar Allah Allah diyor, Penguen ismini nereden buldun da koydun. Onun da kısa bir anısı var. Yaklaşık 13-14 sene kadar öncesinde toptan getirdiğim kabakların, yani yüzlerce biz aldığımız zaman kabak alıyoruz, su kabağı. Bunların içerisinde tabii şekilleri istenilen modele göre, mesela avize şeklinde olabilir, lambalar şeklinde olabilir. Yani müşterinin istediği ürün çeşidine göre kabakları şeklini biz kendimiz tasarımını yapıyoruz. Elime gelen yamuk kabaklar oldu birkaç tane. Onları hiç çalışamadım. Bir kenara attım. Her gün kabaklar bana bakıyor, ben kabaklara bakıyorum. Mesela çok tuhaf görünüyor. Bir ara aklımdan geçti. Dedim ya ben bunu bir kuş modeline benzeteyim. Derken penguen çalışmasına artık yöneldim. İster istemez. Şu anda mekanımda da yine penguen çalışmam var. Bunu ilk Türkiye'de
Türkiye'de ortaya çıkaran hemen hemen ben oldum. Yani bütün kalburüstü mekan sahipleri arkadaşlar, bu su kabağının ustalarımız falan, Ahmet Usta bu senin ilk yaptığın kendi eserin gibisine söylemeye başladılar. Valla benim de mekanıma ismini koyma hoşuma gitti. Sonradan geri bayağı da talep görmeye başladı. Artık düzgün kabaktan ziyade yamuk kabaklar da aramaya başladım üreticilerden. Böyle güzel bir tatlı anısı kalmıştı o zamanlardan. Mekanım benim için, burada hepsi benim kendi el emeklerim, hepsi kendim evladım gibi düşünün. Yani tamamen, yani mesela şu kabak, su kabağı ilk haliyle gördüğünüzde bunu siz altın suyuna batırsanız da yine kabak işlenmemiş halindeyken, ama bunu işledikten sonra insan kendisi sahipleniyor. Yani benim kendi evladım gibi görünmeye başlıyor benim gözümde. Gelen dostlarım da bunu söylüyorlar. Yani sizin çalışmanız bir şey gibi değil diyorlar. Bir ticari olaraktan ben bakmadığım için, yani bir amatör ruhla ben buna devam ediyorum. Yani öğrencilerime ne öğrettiysem bugüne kadar yetiştirdiğim kişilere, aynısını benim daha da güzelini göstermem gerekir ki onlara da bir örnek teşkil edebileyim. Benim tek düşüncem buydu yani. Aklımdan çok farklı tasarımlar geçiyor ama şimdi ister istemez şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün yapabilirsem kendime çok özel bir çalışma yapacağım. O çalışma en azından aylar sürebilir. Neden derseniz, kendim için yapacağım. Yani şu mekan için biraz zor o çalışma. Sebebini de aktarayım. Şimdi buradaki en basit bir çalışma benim bir 5-6 günlük, 8 günlük, 10 günlük el emeklerim var. Yani benim yapacağım çalışmanın karşılığında ederini burada rakam olarak da müşteriye sunduğumda o rakam herkese yüksek gelebilir. Özel bir şekilde daha öncesinden bir kişiye yaptım. O çalışmayı da size şimdi söyleyeyim. Allah'ın isimleri 99 ismi Esmaül Hüsna. Bir kuyumcu bir arkadaşımız istemişti. Yapamayacağımı belirttim. Zor bir çalışma. Yani emeğin karşılığı neyse ben dedi sana tamamen karşılayacağım. Ben bunu çok istiyorum diye söyledi. Yaptım. Nereden baksan bir 26-27 günümüzü aldı. Yani büyük bir kabak bulmamız zaten bir hafta 10 günümüzü buldu. Bütün Türkiye genelinde araştırdık. O kabağın üzerindeki 99 tane ismi yerleştirmek için daireler çizme benim 3 gün 4 gün sadece o tasarımın üzerine oldu. O tasarımı bitirdikten sonra içine yazdığımız Allah'ın isimlerini, Arapça isimleri kendim yazdıktan sonra bir de ayrıca bir samimi olduğum bir cami hocası arkadaşımız var. Tasarımını bir de ona yaptırdım. En güzel bir şekilde ortaya çıksın diye. Yani toplam olaraktan 25-26 günü bulmuştur. Yani bunu ben kendim daha da güzelini yapmak isterim. Kendime yapmayı düşünüyorum. Gençler bu işi yapabilir mi? Yani bunlar ekmek yiyebilir mi diye düşünürsek yapabilirler. Şimdi biz yaş itibariyle biraz daha teknoloji özürlüsüz diyebilirim. Özür dilerim. Yani biz biraz geç kaldık. Yani teknolojiye biz ayak tam uyduramadık. Yani yeni nesil maşallahı var. Yani 2 yaşındaki çocuk bile benden daha iyisini kullanabilir. Yeni gençlerimiz mesela mekanı açmadan dahi yapanlar var. Benim yetiştirdiğim öğrencilerimden bir tanesi internet üzerinden benden daha güzel ekmek parasını yiyor. Yani hoşuma da gidiyor, gurur duyuyorum yetiştirdiğim için. Ama dünyanın her yerinden talep görmeye başladı. Yani sadece Türkiye'de değil ve yabancılar daha fazlasıyla otantik böyle güzel çalışmalara değer veriyorlar. Yani ben rahatlıkla mekanı açıp da işletebileceğini, sadece kabak üzerine dahi mekan açmış olsa kabak çalışması, örnek veriyorum mumluk. Şu anda elimde hiç kalmadı mesela, mumluk yapabilirler. Çok otantik bir görselliği oluşuyor. Mumluğun haricinde şey olabilir, avize çalışmaları olabilir, rüzgar gülleri olabilir. Yani bunlar falan hepsi su kabağı üzerine çalışmalar. Bunlardan sadece mekanına doldursa dahi inan ki rahatlıkla evi geçindirebilir. Onu söyleyebilirim. Bulunduğumuz bölge turizm açısından iyi, güzel bir bölge. Çok tarihi zenginliği olan bir bölge. Hatta dikkatinizi çeker geldiğiniz zamanlarda benim mekanımın bulunan bina 600 yılın üzerinde, çok tarihi, Osmanlı'dan kalma bir tarihi bir bina, Kutuhan. Bu han içerisinde yine benim gibi el sanatlarıyla uğraşan başka dost arkadaşlarımız da var. Yani benim çalışmalarım dersen bu şehir bizim için bir artı kazanç. Neden derseniz turizm olaraktan da bayağı faal bir şekilde ilerliyor. İzmir 90 kilometre, Kuşadası 80-90 kilometre. Kuşadası'na gelen yerli yabancı turistlerimiz devamlı şehrimize ziyarete geliyorlar. Burası zamanında Aydınoğulların başkentiymiş. Mesela Aydın ili dahi Tire'ye bağlıymış. Yüzyıllar öncesinden bu Tire şehri 2 kere çok büyük yangın atlatmış. Şehir komple bitme noktasına gelmiş neredeyse. Bunları yine büyüklerimizden duyduğum kadarıyla ben size aktarıyorum. Yani tekrardan maneviyat çok güzel. Mesela turistik bölge olaraktan gelen kişiler otantik ortamları gördüğü zamanlarda tamamen bozulmamış camiler, medreseler,
hanlar, hamamlar hepsi mevcut. Bazıları restore edilmiş durumda, bazıları daha tamamen eski haliyle duruyor. Yani gelen kişiler burada mutlaka aradığını buluyor. Turizm açısından zengin. Potansiyel olarak çok güçlü. Bizim de şansımıza böyle bir mekanın bünyesi içerisinde bulunmamız. Benim bir artım, mesela gelen yabancı dostlarımız sadece lambalara bakmıyorlar. İster istemez daha öncesinden demiştim, yani girmek zorunda olduğumuz farklı ürünler de, konseptler de oldu. Yani nazar boncuğu çeşitlerimizi biz girmek zorunda kaldık. Yabancılar çok talep ediyor böyle şeylere. Bunun haricinde mesela dışarıdan gelen dostlarımız tütsü grubundan çok istiyorlar. Bunların dışında farklı el sanatlarından çok objeler istiyorlar. Yani ahşap üzerine olduktan sonra benim mekanımda bir köy mutfağında bulunması gereken, ihtiyaç olan neyse, sofra takımından merdanesine, oklavasına varasıya kadar A'dan Z'ye hepsi mevcut. Yani köylerimizden gelen dostlarımıza da hitap ediyorum. Yerli insanımıza da hitap ediyorum. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı dostlarımıza da hitap ediyorum. Yani mekanımızda ben mutluyum. Bizim yüzümüzü güldüren yine gelen dostlarımız oluyor. Bana nasıl ulaşabilirler? Mesela dedim ya, biraz teknoloji özürlüsüz ama sosyal medyamda sayfam mevcut. Bilmiyorum söylemem ne kadar doğru olabilir. Yani Instagram'dan ya da Facebook'tan ulaşabilirler. Zaten ilçemize gelen dostlarımız, Tire'ye gelen dostlarımız Kutuağan'a ulaştıktan sonra beni göz ardı etmeleri mümkün değil. Benim mekanımı görerekten içeri giriyorlar. 2 tane mekanımız var. Birisi hanın içerisinde, birisi hanın dışında. Yani dostlarımıza her konuda her zaman için yardımcı olabiliyoruz. Yeter ki istesinler. Sayfamdan da yine bağlantı kurabilirler. Özel istekleri olursa Tire'ye gelmeden de talep ederler. Biz bunu hazırlarız dostlarımıza. Geldiği zaman hemen takdim ederiz, göndeririz. Yani her zaman için yardımcı olabileceğimiz şekilde oluruz.